Kulaklığı yaptık. Şimdi klavyenin sırası herhalde. Çok uzatmadan başlayayım. Uzun olunca ben de sinir oluyorum. Ve şu gereksiz patlama şeyini atalım. Ben videodan sonra patlatırım onlara. Ve karşınızda klavyeli ışık. Işıklı klavye. Kutusu böyle. Game Power Saber RGB. Türkçe Q, makro kaydetme ve RGB. Zaten en önemli özelliklerinden birisi RGB olması. Arkasına bakarsak ben şu an size göresiniz diye ters çevirdim. Ben kendim okuyamıyorum pek. Umarım yanlış yeri göstermiyorumdur. 50 milyon kadar tıklama. Gecikme 0.5 saniye diye hatırlıyorum. Ondan başka full RGB bu. Üzeri alüminyum, yani şuradaki tuşların olduğu kısım alüminyum, altı ise plastik, çünkü ışıklı işte ışıklar çıkacak bir yer ya, aslında kendilerini gösterecek. O zaman kutuyu açmaya başlayalım bence. Kutunun içine bakarsak, kutunun içinde zaten en önemli klavye var. 2 tane Game Power sticker'ı var. Böyle yapıştırırız, güzel durur diye. Bir tane güzel tuş çıkarıcı var. Bunlar çok işe yarıyor. Ve bir tane daha Game Power sticker'ı var. Kutuyu şöyle koyalım. Ve klavye kutusunun en önemli kısmı. Klavyenin kendisi. Ve güzelim kılıfı da açalım. İçinden klavyemizi çıkaralım. Burada bir tane bu kullanım kılavuzu falan herhalde. Biz Türkler olarak nedense pek okumuyoruz bunu. Öyle. Bir tane Türkçe buymuş tam kullanım kılavuzu. Yok, bu garanti şartıymış. Nerede koyalım? Ve klavyemiz böyle. Tuşların sesine daha sonra değineceğim. Ben red switch olarak almıştım. Şu kullanma çıkarma aleti. Mükemmel bir Türkçem var. Red switch gördüğünüz gibi. Sessiz baya. Yani öbür klavyelere kıyasla. Benim eski klavyem. Bunun da tanıtımını yapmışızdır. Onun sesi böyleydi. Böyle kamera görsün. Şimdi gördüğünüz gibi burası alüminyum. Burada Game Power logosunu gösterdim ama şuranın hepsi alüminyum. Altı da plastik. Neden plastik? Anlatmaya gerek yok. Bence göstermem daha mantıklı herhalde. Çünkü hani bu bir video. Videoda bir şeyler göstermek içindir. Şimdi de klavyeli ışığın kablosunu takalım. Ve neyden bahsettiğimi görün. Ve bundan bahsediyorum. Altında RGB'si böyle. Üzerinde de tuşlarındaki klasik parlama. Tuşların içi saydam, oradan görüyorsunuz. Altı ise plastik, oradan. Buradaki FN ve bu 6 ve şuradaki de 4 tuşla ışığı kontrol edebiliyorsunuz. Bu alttaki RGB yerin hızını,
Bunlar da ışığın parlaklığını ayarlıyor. Bu Page Down tuşuyla şu RGB bandın alttaki görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Ve animasyonunu. Page Up ise rengini değiştiriyor üsttekilerin. Home tuşu ile böyle renkli nefes alma animasyonuna sokuyor. And böyle şuradaki tuşlarla profil. Delete ile sonsuz döngüye. Insert ile kendi içinde bulunan modlara. Onun dışında klavyenin üzerinde gördüğünüz multimedya tuşları, bizim sevdiğimiz büyük enter. Onun dışında ise böyle kısa yollar bulunuyor. Ve bir tane de Windows kilitleme tuşu var. Windows'un orada. Şimdi de klavyenin ışıklarını karanlıkta bir görün isterseniz. Yani o biraz daha karanlıkta diyelim. Arkası böyle çok güzel görünüyor. Üstündeki tuşlar ise çok güzel, bana göre parlak görünüyor. Şimdi ben klavyeyi biraz kullandıktan sonra size deneyimlerimi aktaracağım. Ben klavyeyi bir haftadır kullanıyorum. Hem oyunda hem de normal gündelik kullanımda denedim. Gerçekten iyi bir performans var. Hani en zirvedekilerle yarışır mı? Hayır, çünkü onlar en iyi olmak için tasarlanmış. Bu ise bir fiyat performans. Ama fiyat performans olduğunu belli ediyor. Gerçekten hani kendi fiyatına göre bayağı iyi. Bugün bu videonun atıldığı zaman tarihiyle ben bunu 365 TL'ye aldım. Büyük ihtimalle fiyatı artar. Şu anki tarihe göre söylüyorum. Şu anki fiyatına göre söylüyorum. Fiyatına karşılığını veriyor. Gayet iyi. Red switch olması benim için iyi. Sessiz. Takılmıyor. Gayet iyi bir klavye fiyatına göre. Ben size tavsiye ederim. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.